Merhaba çocuklar. Bu videoda sizlerle birlikte Pino ile çok güzel bir proje daha yapacağız. Projemizin adı Akıllı Fan. Şöyle olacak projemiz. Biz butona bastığımız zaman DC motora bağlı olan fanımız dönmeye başlayacak ve bizi serinletecek. Bu sıcak havalarda en vazgeçilmezimiz olacak. Peki bunu yapmak için nelere ihtiyacımız var? Bir adet Pino kontrol kartı, buton modülümüz, DC motorumuz, bilgisayardan bağımsız bir şekilde çalıştırabilmek için pilimiz, bir tane bağlantı kablomuz, Pino kontrol kartımızı bilgisayara bağlamamız için gerekli olan USB kablosu. Hemen pilimi ve pil şapkamı kenara alıyorum. DC motoru ve buton modülümü nasıl bağlıyorduk onu hatırlayalım. Şöyle buton modülümüzün üzerinde mor renkli bir etiket bulunmakta. Buradan şunu anlıyorduk. Pino kontrol kartı üzerindeki mor renkli alanlara buton modülümü bağlayabilirim. Yani 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı kapılar benim buton modülüm için uygundur. Hemen buton modülümü bağlantı kablosu yardımıyla bağlıyorum. Ben 1 numaralı kapıyı seçiyorum. Sizler dilediğiniz kapıyı seçebilirsiniz. Daha sonra DC motordan bahsetmiştik. DC motorumuzu şöyle Pino kartımızı tuttuğumuz zaman sağda ve solda motor sürücü soketleri bulunmaktaydı. Sağ taraftakine takarsanız kodlarken sağ tarafı, sol taraftakine takarsanız da kodlarken sol tarafı çalıştırmamız gerekiyor. Hemen soket girişini şu şekilde takarak DC motorumu bağlıyorum. Artık Pino kontrol kartımı bilgisayara bağlayabilirim. Bunun için USB kablosunu hemen alıyorum. Bir ucunu bilgisayarımın port girişine, diğer ucunu da Pino kontrol kartıma takıyorum. Ve bilgisayarımdan N-Block programını açıyorum. N-Block programını açtıktan sonra Pino eklenti paketini indirmemiz gerekiyor. Uzantılara girdim. Uzantıları yönet dedim. Arama bölümüne hemen Pino yazıyorum. Ve çıkan eklenti paketini indir diyorum. İndirme işlemimizi yaptıktan sonra çarpıya basarak kapatıyorum. Daha sonra uzantılara geliyorum. Uzantılar bölümünde Arduino ve Pino seçili. Arduino'nun seçili olmasını istemiyorum çünkü Arduino ile işlem yapmayacağım. Bir kere tıklıyorum ve Arduino'yu kapatıyorum. Kartlara geliyorum. Arduino Nano seçili mi? Evet seçili. Hemen bağlan diyorum. Bağlan, seri port ve çıkan COM değerini seçiyorum. Bende COM6 çıktı. Sizlerde COM3, COM5 gibi farklı değerler ya da birden fazla değer çıkabilir. Bu Pino kontrol kartınızın bağlı olduğu portun ismi. Hemen bağlan diyorum ve aygıt yazılım güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılım güncellemesi şu işe yarıyor. N-Block yazılımı ile Pino kontrol kartınız arasındaki haberleşmeyi sağlıyor. Bununla birlikte daha öncesinde bir proje yaptıysanız eğer ve projenin kodlarını kontrol kartınızın içerisine yüklediyseniz Pino kontrol kartınızın içerisini sıfırlıyor. Yani kodları silmeye yarıyor. Ya da bir proje yaptınız. Projenizin bağlantısından, kodlarından eminsiniz ama bir türlü çalışmıyorsa hemen aygıt yazılım güncellemesi yapmalıyız. Kapat diyorum. Artık Pino kontrol kartım kodlanmaya hazır. Hemen değerimi bir okuyayım. Butonuma bastığımda 1, basmadığımda ise 0 değerlerini veriyordu. Bakalım butonumuz çalışıyor mu? Butonumdan değer okumak için robotlar bölümünden Pino buton kodunu alıyorum. Kaç numaralı kapıya bağladım? 1. O zaman buradan 1 numaralı kapıyı seçili hale getiriyorum. Ekrandaki kuklamın bana değer söylemesini istediğim için görünüm bölümüne gidiyorum ve merhaba de kod bloğunu alıp Pino buton oku kodunu içerisine yerleştiriyorum. Bana sürekli değer okumasını istediğim için kontrolden sürekli tekrarla diyorum ve birleştiriyorum. Bunu bir olaya bağlayıp çalıştırmak istiyorum. Bunun için olaylara geldim. Yeşil bayrağa tıkladım. Yeşil bayrak ile sürekli tekrarlayı birbiriyle birleştirdim ve yeşil bayrağa basıyorum. Bana şu an 0 değerini veriyor. Bastığımda 1 oldu. Artık ben şunu isteyeceğim. Ben bastığımda DC motorumun sürekli dönmesini isteyeceğim. Butonum çalışıyor. Bir de DC motorumuzu kontrol edelim. Şöyle. DC motorumuzun kodları da robotlar bölümünde aşağıya doğru indiğimizde Pinobot teker sağ diye bir kod bloğumuz var. Eğer şu şekilde tuttuğumuz zaman sağ taraftaki sokete taktıysak sağ bölümünü kodlayacağız. Sola bastıysak da yani sol tarafa taktıysak da buradan seçerken sol bölümünü seçeceğiz. Ben sağ tarafa taktığım için sağda kalıyor. Yön olarak ileriye doğru gitmesini istiyorum. İleriye doğru gitmesini istiyorum. Ve hız olarak da ben 255 hızında gitmesini istiyorum. Bunu da gelip olaylardan boşluk tuşuna basınca diye birleştiriyorum.
Şimdi boşluk tuşuma basıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda DC motorum benim dönüyor. Şöyle tutarsam daha net bir şekilde gösterebilirim. Harika. Şimdi önce bir tasarımımıza bakalım. Nasıl birleştirme yapabiliriz? Sonrasında algoritmamızı oluşturalım ve kodlarımızı yazmaya başlayalım. Ben hemen sizin için önceden şöyle mini güzel bir tasarım hazırladım. Sadece DC motorumu ben tasarımıma yerleştirdim. O yüzden şimdi buradaki DC motoru kullanmayacağım. Hemen gelip şöyle kenara koyuyorum. Buradaki DC motorumu yine az önce yaptığım gibi sağ tarafa takacağım. Şu şekilde tutmam gerekiyor. Çok pardon. Harika. Sağ tarafa takacağım. Evet, şunu istiyoruz biz. Butona bastığımız zaman benim DC motorum dönsün ve fanım beni biraz serinletsin istiyorum. O zaman hemen algoritmamızı oluşturmaya başlayalım. Ben butona bastığımda fanımın dönmesini istiyorum. Yani bu şu anlama geliyor. Butonumdan gelen değer kaça eşit olması gerekiyor? Basınca kaç değerini veriyordu? 1. O zaman ben butona bastığımda bir değeri geliyor ve bir değeri olduğu zaman benim fanım dönmeye başlıyor. Hadi kodları beraber yazalım. Şu ekrandaki kodlarımı attım. Benim bir koşullu ifadeye ihtiyacım var. Butondan gelen değerimin 1'e ya da 0'a eşit olma durumunu kontrol etmesini istiyorum. Kontrole girdim. Eğer ise kod bloğunu aldım. İçine ne yazacağım? Butondan gelen değerim 1'e eşit mi diyeceğim. O zaman işlemlere geldim. Eşitliği kullanacağım için eşitliği alıp eğrisinin içine ne yerleştiriyorum? Robotlara girdim. Robotlara girdikten sonra buton okumanın kod bloğunu alıyorum. Kaç numaralı kapıya bağlamıştım? 1 numaralı kapıya. O zaman buradan bir seçili oluyor. İlk kutucuğa 1'i yerleştiriyorum. Yani kodunu yerleştiriyorum. Eşitliğini ise bastığımda 1 değerini vermesini istediğim için 1 diyorum. Harika. Ben 1'e bastığım zaman sağ tekerimin yani sağ taraftaki DC motorumun dönmesini istiyorum. O zaman geliyorum hemen DC motor kod bloğuna aşağıya indim. Pinobot teker hangi taraftaydı? Sağ tarafa bağlamıştım. Yani A1 ve A2'ye bağlamıştım. A1, A2 sağdı. Tekrar söylüyorum B1, B2 de sol tarafı gösteriyordu. Sağ taraf ileriye doğru 255 hızında çok hızlı dönsün ve serinletsin bizi. Dönsün istiyorum. Ama eğer gelen değerim, isterseniz bunu kopyalayabilirsiniz. Ben biraz daha alışmanız için tek tek yazıyorum. Eğer benim gelen değerim eşitse kaça? 0'a. Neyden gelen değerim? Pino buton 1'den gelen değerim. 0'a eşitse yani basılı değil ise Pinobot tekerim sağ taraftaki hemen bulalım göremedim. Pinobot sağ tekerim ne yapsın? Dursun istiyorum. O zaman geliyorum. Pinobot teker sağ evet. Hız olarak 0. 0 olması bizim için durması anlamına geliyordu zaten. Hemen eğerin içerisine koydum. Bu işlemi ben bir kere yapmak mı istiyorum? Sürekli mi? Ben bu işlemi sürekli yapmasını istiyorum. O yüzden kontrole gelip sürekli tekrarlı kodunu alıyorum ve eğerleri sürekli tekrarların içerisine yerleştiriyorum. Bir olaya bağlayıp önce bir denemek istiyorum. Yeşil bayrak olayına bağladım. Yeşil bayrağa bastım. Şu an dönmüyor. Basıyorum butonuma. Şimdi basacağım. Bastım. Gayet güzel dönüyor. Çektim durdu. Bastım dönüyor. Çektim durdu. Peki masamızda böyle bir şey mi isteriz? Yoksa ben biraz daha şunu isterim sanırım. Bastığım zaman belli bir saniye yani belli bir süre kadar dönsün. Beni serinletsin sonra dursun. Sonra ben tekrar basayım isterim. O zaman bunun için şöyle bir şey eklememiz gerekiyor. Bastığımda yani benim değerim 1 olduğunda bölümüne gelmem gerekiyor. Geldim. Benim tekerim dönsün dedik. Yani basılıyken dönüyor, basılı değilken duruyor. Peki ben basılıyken kaç saniye dönmesini istiyorum? Hemen bir düşüneyim. Ben 10 saniye dönmesini istiyorum. O zaman kontrole geliyorum. Kontrolde saniye bekle kodu var. Burada 1 saniye değil de ben 10 saniye diyorum. 10 saniye boyunca benim motorum dönsün istiyorum. Şu an bir kontrol edelim, tekrar edelim. Eğer gelen değerim 1'e eşitse, basılıysa benim sağ taraftaki tekerim 255 hızında 10 saniye boyunca dönsün. Ama basılı değilse, değerim 0'a eşitse dursun. Hemen bir yeşil bayrağa basıyorum tekrar. Şimdi çalışmaya başlatacağım. Birazdan basacağım. Bastım. Çektim. Gördüğünüz gibi şu an durmuyor. Tam 10 saniye boyunca ne yapacak? Dönecek. Sonra duracak.
Gördüğünüz gibi durdu. Tekrar basacağım ve tekrar 10 saniye boyunca dönecek. Yani beni ferahlatacak. Siz dilerseniz 10 saniye değil 1 saat boyunca da saniye cinsinden yazabilirsiniz. Yani 60 saniye bekle derseniz 1 saat boyunca ne yapacak? Dönecek. O zaman gayet güzel çalıştığına göre kodlarımı hemen Pino kontrol kartımın içerisine yükleyeyim. Bunun için kırmızıya bastım, durdurdum. Sürekli tekrarla ile yeşil bayrak kodunu birbirinden ayırdım. Yeşil bayrağı şöyle alıyorum. Robotlar bölümüne geliyorum. Pino programını alıp sürekli tekrarla ile birleştiriyorum. Daha sonra Pino programının üzerine gelip sağ tıklıyorum ve Arduino'ya yükle diyorum. Tekrardan Arduino'ya yükle diyorum ve artık kodlarımız, bilgisayara yazdığımız kodlarımız ne yapıyor? Pino kontrol kartımızın içerisine yükleniyor şu anda. Yükleme bittikten sonra pil ve pil şapkamızla bir kere çalıştıralım. Sonra ise sabitlemeye başlayalım. Harika. Yüklememiz bitti. Kapat diyorum. Şöyle hemen USB kablomu çıkartıyorum. Pilimi takıyorum. Bir deneyelim. On-off bölümünü on'a getiriyorum. Şimdi butonuma bastım. Gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor. Bir 10 saniye çalışsın. Ondan sonra hemen bir sabitleyeyim zeminime. Harika. Şimdi silikon tabancası yardımı ile hemen hızlı bir şekilde zeminime yerleştireceğim. Evet, harika. Bence şu an tam olarak oldu. Tasarımımı, devremi birbiriyle birleştirdim. Şimdi hemen on-off bölümünden pilim takılı olduğu için on'a getiriyorum. Tekrardan çalıştırıyorum. Düğmeye bastım. 10 saniye boyunca çalışacak. Birazdan kendime çevireceğim. Biraz kendimi serinletmek istiyorum çünkü. Şöyle artık çalışma masanızda ders çalışırken ya da ailenize hediye alabilirsiniz. İş yerinde çalışırken böyle biraz ferahlamak istedikleri zaman sizin yapmış olduğunuz tasarımları şöyle başının ucuna koyup bastığı zaman bir yandan ferahlarken bir yandan da çalışabilirler. Ya da sizler derslerinizi el panınız eşliğinde yapabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi Pino ile butonu ve DC motoru kullanarak böyle bir proje yapmak çok kolay. O zaman sizler de Pino kontrol kartınızı, DC motorunuzu ve butonunuzu alarak böyle bir proje yapabilirsiniz. Video atmayı unutmayın. İyi çalışmalar diliyorum.